önce gol diyecek. Bak. Oo. 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 O neydi öyle? Hadi oğlum. Bir gol daha bulursak derken Ateş'in golü geldi arkadaşlar harbiden. Bunu yani lige sezona başlarken Bursaspor'un ciğerinden sökün alın. Merhaba oyun severler. Evet. Bursaspor kariyerimiz devam ediyor. İkinci ligden birinci lige çıktık. Ben ilk defa gördüm. Birinci ligde lig tazelenince yeniden benimle sözleşme imzalamışlar ve getirildi mi diyor. Çünkü geçici menajer yazıyordu. Şu an ne yazıyor bilmiyorum. Bunu gördüm. Şimdi burada transferlerimi, alsatlarımı bu videoda göreceksiniz. Ligin bir ilk yarısını geçeriz ve kullandığım takdirde yine siz değerli izleyenler için bu videoda paylaşacağım. Like at, abone ol. Tabii ki devamı gelecek. Bu videoda bu Rebuild'de istekleriniz neler onu da yazın. İlk defa izleyenler için Rebuild'imizin amacı neydi? Yeniden Bursaspor'u Süper Lig'e çıkartmak, Süper Lig şampiyonu yapmak yeniden ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak. Evet, gelen kiralık teklifinin franço bakın değeri şurada yazıyor hani hile orada yok onu da görün. 1,1 milyon. Ben onu 500 bin euroya verdim ki bedava 5 yıldız gelecek oyunculara yer açsın arkadaşlar. Şöyle teklif kabul ettim. Evet arkadaşlar yine görüyorsunuz bakın değeri 1,5 milyon euro. Ben 800 bin euroya verdim. Dediğim gibi teklif geliyor kiralık. Değiştiriyoruz. Anlaşıyoruz. Giden gidiyor. Kalan sahalar bizimdir diyoruz ve böyle böyle parayı artırıyoruz. Bakın benim tamamen satma amacım mesela Rich yazıyor bak. Görüyor musun adamın güzelliğini? Ama 3 yıldız tabii ki orada bence yıldız olur. Bunu alırlar diye tahmin ediyorum. Evet bu kadar da pintilik yapın. Adana çok pinti arkadaşlar. Vallahi Adana vermiyor bak. Şöyle 550 isteyeceğim. Evet bak direkt vermedi. Ulan adamdan direkt 800 istedim. Elazığ kadar olamadınız be. 350 yok abi Adana. Adana'yla bu iş olmaz. Hadi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi zamanında bedava diye aldığım oyuncular var. Yine de 5 yıldızlı mı diye bakalım. Evet bu 5 yıldız potansiyel kaleci. Bunları zaten satacağız çoğunu. Böyle siz de görün. Bak zaten ona sevindiler. Şöyle bakalım. Gelenlere şöyle bir bakacağım. Bak mesela 3,5 yıldız daha güçlü oyuncular bulacağım için şöyle bakıyorum özelliklerine. Yani daha güçlü oyuncular geldiği için bunu iptal için ben zamanla bedava diye daldım mesela ama buna bakalım. Evet 3,5 yıldız yine. Bu da tatminas oyuncularından potansiyeli kararlı, yüksek talepli. Ve bir daha bakayım profiline. 12-12. Evet, gelişebilir aslında ama ben almayacağım. Daha güçlü oyuncularla üst lige çıkmam lazım. Bakalım. 5 yıldız bunu havada karada kapıyoruz hemen. Bak. Full'ü gördük bedava. Bak gördünüz. 5 yıldız geldik buraya. Dedim ki ben bunlardan toplam evet, 4 yıldız. Bak 4-5 4-5 bu aralıkta gideceğim. 17 yaşında bunları hep bak altyapıda mesela Santos'a gelelim 4 yıldız bunu da alacağız. Bunları bu sezon oynatacağız. Orta sahibi yenileyeceğiz. Yeni oyuncular katılıyor. Eski oyuncu bak 4 yıldız bunlar hepsi gel. En kötü bunları şey olayıp da bak mesela serbest oyuncu 5 yıldız o bak. Bunlar alınır mesela. Evet Galatasaray Pellegrini'yi almış. Biz de onu transfer ettik bedavaya. Bakın şöyle göstereyim. 1,6 milyon euro. Böyle geldim. Bedavaya onlar almışlar, beğenmemişler ve salmışlar. Şimdi biz de onu satacağız tabii ki. Para kazanacağız. Devam edelim bakalım. Vallahi gözlerim yaşardı. Adana Spor direkt Pellegrini ise bakın 1,6 milyon euro 900 bin euro dedim. Adana hiç ikiletmedi. Çokum. Ama 1 milyon euro da havadan kulübümüze hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, Elazığ Spor'da 2,7 milyon olan değerindeki gürbüzü kiralık istedi 1,5 milyon euroya çevirdim. Hayırlı uğurlu olsun. Çünkü ben dediğim gibi takımı yeniden yapılandıracağım ve o lige sağlam bir şekilde girecek takım oluşturacağım. Genç oyuncular kiralık olacağım. Gelişecekler üst ligde onlara değerlendirip de yine alt satlarla hayvan gibi bir takım yapacağım. Evet bakın Serik Spor mesela sol bekimi istedi. Şöyle bir bu direkt para verdiği için yani şey olarak kira bak 350, 400, 400'e hayırlı uğurlu olsun. Evet bakın şimdi Serik Spor direkt satın alma opsiyonlu 400 bin euro verdi bu oyuncuya. Yani oyuncuda ne gördüler bilmiyorum ama ben ondan şöyle bir 500 isteyeceğim. 400 direkt verdiğine göre ne bileyim verebilir hani imkanı var. Bakalım 400 bin euro satın almalı istedi. Vermedi sıkıntı yok. Abi şaşırdım ben de. Şöyle 200 milyon evet 200 bin euroya verdik genç oyuncu. Evet arkadaşlar Porto'dan şöyle bakalım Karamoa görmüş olduğunuz gibi bedavaya düşmüş. Hemen onu bağlayabilirsem şöyle bağlayacağım gelirse. Bak Bursa senin şehrin olacak. Evet 5 yıllık Karamoa gelecek. Büyük ihtimalle biz onu satarız. Hatta birkaç oyuncu daha vardı bak bedavaya salınan. Şöyle bakalım. Bak Vladimir gitmiş Mendes. Bakalım. 3,5 yıldız. Mendes. Sol bek sattım daha demin.
Sol bek olabilir. Dursun. Zararı yok. Çünkü daha demin sol bek sattık. Ne yapmıştık bunu? Hatırlarsanız Göztepe'den bedava almıştım. 5 asist yaptı ve görmüş olduğunuz gibi direkt teklif geldi. Şöyle bir 2 milyonlara, 2,5 milyonlara bir çıkalım. Evet, 2,5 milyon euroya canlı yayında çat diye gitti bakın. Yani kameranın önünde gitti. Hayırlı uğurlu olsun, bayağı da evet, Karamoğlu da geliyor arkadaşlar. O da görmüş olduğunuz 50 maçta 35 gol atan bir kazma olsa da 10 milyon euro değeriyle de bize renk katacak. Bakın daha demin bedava aldım Mendes. Bak, bedava imzaladık. Böyle bir 700 bin isteyeceğim. 525'e çıktı. 625. Bak bedava aldık. Daha bir saniye oldu mu ya bak. Geldi. Oyuncu gitti bile. Evet, benim santraforuma iki tane teklif aynı anda gelmiş. Şöyle 100, şöyle 200'e çıkartacağım. Görüştük, evet. Devam ediyor. 250 bin euro diyeceğiz. Devam ediyor ikisi beraber de. 350 bin euro diyelim. Evet, 325 görüşülmüş demiş. Evet, 325'e hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, güzel bir santrafor buldum. Şöyle 525 bin euroya bitirdik. Özellikleri falan iyi. As oyuncudan bizden, diğeri de 3 milyon 100'müş. Satış sitesinde olduğu için çok iyi denk getirdik. Hatta şöyle bakalım. 4 bak, bu bayağı paraymış abi. Evet arkadaşlar, Kölle diye Türk ismini bitir, bir dakika bakayım neydi ismi. Tam hatırlamıyorum. 3,5 milyon euroya bitirdik. Adam Kölle 16, evet yani bak direkt 20 yaşında bizi bayağı üst seviyeye. Ben bunu bir sene sonra 35-40 milyon euroya satmasam bile banko stoper üreteceğim bir tane hayvan, yani hayvan gibi bir adam aldım, öyle söyleyeyim. Bak mesela bunlar da çok iyi ama evet, yine güzel teklifler geldi arkadaşlar. 2,5 milyon euro görüşelim. Evet, yine teklifler geldi. 3 milyona çıktık. O iki takım hala devam ediyor. 3,5 milyon isteyelim. 3,5 milyon da verildi arkadaşlar. O açık arttırma. 4. Ulan az kaldı dolandırılacakmışız ha. 4'ü de gördük arkadaşlar. Evet, iki takım yarışıyor cidden. 4,5, o çekildi. 4,5'a varlar. O zaman biz de varız diyoruz ve 4,5'a uğurluyoruz inşallah. Ve birincilik başladı. Gençler Birliği ligden düşmüş. Açılış maçı onun olması da kötü mü iyi mi anlamadım ama olsun, ben takımı güzel yaptım bence. Aldığımız oyuncular 5 yıldız 4 yıldız civarında olduğu için açılış golü, bakalım kimden gelecek sezonun golü. Karamo artık bir patlamalı, hazırlık maçlarında bir şey yapmadı. Ben bekliyorum onu. Karamo açılış golü Karamo attı. Evet, çağırdık geldi, ağzımızla çağırdık resmen Karamo. Bir gol daha gelirim Karamo Bey. Bedavaya almıştık onu da. Güzel oynuyoruz. Bayağı iyi oynuyoruz. Hadi oğlum, iyi orta gol getirir. Geldi. İyi orta geldi. Kendi kalesine atsın, olsun. Açılış maçında damga vuracak. Bursa harbiden bu senenin Bursa'sı gibi olmadı. O da açılış maçında Ian Chao herhalde öyleydi. Bir de puan almışlar. Puan mıydı? O şey vardı, adı aklıma geldi. Lütfen yorumlara gelin, hatırlamadım. Belki transfer ederim o adamı da. O adamı hastasıyım harbiden. Ve birinci lige kendi evimizi, taraftarımızla, Muşspor geçen seneden rakibimizdi. Yapmışlardır herhalde ama biz babalarla geldik. Bu arada Karamoğlu da maalesef sakatlandı. Ama çok oyuncumuz var. Onlardan biri Atış. 10 numara numarasıyla 17 yaşındaki genç yıldızımız. Atış geliyor, mükemmel bir pas. Emir Kaan Gültekin. Hadi oğlum, bir gol daha geldi. Descotte. Bunu da Trabzon izliyor. Bak, oynuyor önüne gidiyor. Çocuk pişe pişe. Golli bakalım. İkinci maçta mesela gol yemeden bitti. Hadi bakalım, diğer maça geçelim. Elazığ deplasmanındayız. Belalımız. Geçen sene de galiba aynı şey dedik. Hatırlamadım tamam ama bu sefer tabii daha güçlü, daha sağlam bir Bursa var karşısında. Rahat olsunlar. Evet, ya da biz onlara Gürpüz'ü satmışız. Yalnız harbiden Elazığ bizden bayağı da oyuncu aldı ha bu arada. Dikkat edelim. Rodriguez ulan bize hatta. Bunu ben sattım ha bu arada. Direkt miydi, yakın direkt miydi? O da sakat zaten. Evet. Geldi. Gol geldi. Descotte. Oğlum Trabzon bunu boşuna izlememiş. Füze attı bak adam. Evet. İyi ortalar. Gol getir, atış. Atış zorluyor. Güzel. Akçan ne yaptı oğlum? Ne biçim ortadır o? Bizi bitirdin harbiden. Şu sağ tarafta. Evet. Lencino o da golle döndü sakatlıktan. Güzel. Kaz harbiden Filk golüyle. Hadi oğlum, bir güzel gol gel. Güzel orta diyecektim. Lencino. Lencina. No, na, o, ah. Hadi sallıyorum sonlarına bak. Fark ettim. Evet.
Lavuk vay lavuk vay. Ah be ya. Geçirsek o tarafa olay bitmişti. Zaten bitti. Bence 3'te 3 hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok erken mi konuştuk? Hayır tabii ki. Evet artık maç bizim arkadaşlar. Bursaspor'la birincilikte 3'te 3 yapalım. Hadi diğer maça geçelim. Süper Lig'den düşen ve Süper Lig'e çıkmayı en çok hak eden takımla karşı karşıya. Kendi evimizde Bursa'dayız. Antep. Antep tabii ki Süper Lig'deki takımı biraz zorlu olabilir ama bizim takımda bombacı çok rahat olsun. Çağırdım geliyor bak Frik'ten vuracak kaleciden önce gol diyecek bak. Oo. 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 O neydi öyle? Oha. Frik'ten yedik. Bakuna 2 frikik golü. Işık çaldı hadi oğlum. Yerde kaldı ver ona kırmızıyı. Penaltı. Aa penaltı anlamamıştım valla. Descote. O da ilk 11'i harbiden formayı kaptı bırakmayacağım diyor. Üçüncü golünü attı. İyi orta gol getirir. Çok güzel orta. Gol geldi Descote. Bir anda patlama yaptı takım resmen. 4'te 4 yaparak. Descote. Harbiden %100 garantiledi ve 4'te 4 yapıyoruz. Ümraniye deplasmanı eski Süper Lig ekibi ama rahat olun. Biz 4'te 4 yaptıysak boşuna yapmadık. Oturmuş kadro, yıldız oyuncular, golcüler derken evimizde çocuklar, biskevitler, o da Boersma'da golle döndü sakatlıktan falan bilmiyorum. Ama o öbür Oti, o sol bek. Evet biri daha var kırmızıya düştü. Bir gol gelir mi? Akçam füze attı füze. Kırmızılardan hemen bir Oti'ye bak ya. Ulan kaleciye ne oldu? Kaleci morali bozuldu herhalde. Yani, hadi oğlum. Oo, Akçan'ın füzesi. Bugün 2 füze geldi Akçan'dan. Yani atmalısın. Evet atışın golü. 10 numaramıza asist yaptı Emir Kan. Bravo. Evet suyumu bize içelim. Heyecan dorukta. Gelsin artık o gol. Geldi mi? Yok. Olmadı. 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 Evet bitti artık. 5'te 5. Hayırlı uğurlu olsun Bursaspor taraftarımıza. Kendi evimizde Pendik Spor. Bir zamanların fırtınası Pendik. Ama Bursaspor fırtınasını unutmasın. Bursa ne var Bursa tarihinde? Şampiyonluk var. Süper Lig şampiyonluğu. Ertuğrul Sağlam ne yaptıysa biz de yapacağız ve Descote 6. golü bravo lan. İyi bulduk adam. 500 bin euro aldığımız adama bak. Gol makinesi çıktı. Evet altyapılar için bunları transfer edebiliriz arkadaşlar. Descote ulan Belçika liginde adamı bak ligi kurarken ne yaptım? Arjantin, Belçika hani değişik oyuncular gelsin diye bunları aldım. Bak bedava hemen öyle 5 yıldızlı oyuncuları oradan ucuz alıp bu maç gol yememeli artık. Bir gol daha geldi. Boersma. Bize yapıştı kaldı. 4,5 milyona kadar çıktık ama satamadık. Yapacak bir şey yok. İlk 11 oyuncusu hiç önemli değil. Şöyle de bak direkt aldık oynatıyoruz. 6'da 6. Hadi diğer maça geçelim. Kara bombamız Karamoah geldi. Bunu satarsam hedefim Bursaspor'un tek hedefi Mokoko arkadaşlar. Harbiden bak bunu satarsam Mokoko'yu takas makasla derken evet Kanga. Karamoah'ın bu arada özellikleri de bayağı iyi de bizde gol geldi Akçan. Bizi ele geçecek gibi duruyor. Hayvanet yemiş. Evet Kanga ikinci golü. Bir Kaan bizi ipten alır mı? Atış. Harika çocuk atış. Ah be Emirhan. 2-2. Ne oldu? Nazarlık oldu. Deplasmandayız. Sakaryaspor cidden abi Esenler'le 2-2 maç çok etkiledi. Bizim taraftarla aramızı bozacak. Karamo artık bir şey yapmalı yani. Vitrine çıkmalı. Gol geldi. Akçan. Eyüp Akçan. Ulan biz Karamo atıyoruz. Olsun asist yaptı en azından. Bu da bir ilerleme. Escote gollerine devam ediyor. Geçen maç niye atmadın? Evet iyi ortalar gol getiriyor diyorlar ve Aku Azaka Oku. Bir gol daha bulursak çok rahatlayacağız. Ve Descote. Nasıl Descote harbiden yok ya abi. Daha yalın dileğimiz yok bakalım. Karamoğa satarsak çok güzel ve Boğaziçi hava toplarında
Yetenekli forvetimiz çattı o da kafayı. 4-1 çok güzel bir galibiyet. Evet. Potansiyelli en iyi sol beklerden bir tanesini alıyoruz. Cidden büyük bir işe imza atıyoruz. Bursaspor olarak her ikinci lige bakın. Cidden potansiyeli en yüksek oyunculardan bir tanesi. Dünya yıldızı olacak bir oyuncu ve Sabah Karabaşvili. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Karagümrük'te kendi evimizdeyiz. Kaldık, aman ha dikkat edelim. Brand 87 biter. Maç maalesef kendi evimizde abi, deplasmanda Aa, Kone resmen fişi çekti. Evet, bu mağlubiyet hiç yakışmadı cidden. Taraftarımızı üzdük. Özür dileriz onlardan. Diğer maça geçelim. Boluspor deplasmanına artık Yalın Dilek 2 aylık sakatlıktan sonra ilk 11 aldık onu da. Sırası ki biz daha ters çalışıyoruz. Hadi oğlum. Evet. Descote 10. golü. Çift tane yetişti Descote. Hadi oğlum. Bir gol daha bulursak derken Ateş'in golü geldi arkadaşlar, harbiden. Bunu yani lige sezona başlarken Bursaspor'un ciğerinden sökün alır. Evet. kaleci 9 oldu. Dediğim gibi deplasmanda 9 yani canavar gibi oynuyoruz. Bir gol daha gelir bence. Yalın Dilek. Makine başladı şova. Bu taraf oluyor. Evet. 3 puan güzel oldu deplasman. Makine. Evet, bu sefer taraftarın gönlünü alma maçı. Deplasmanda evimizde oynuyoruz. Evimizde deplasman gibi oynuyoruz ama bu sefer yok abi. Bu maç çok beklentimiz var. Yalın Dilek hesabı açıyor. Hocam golleri yaz diyor. Devam et. Taraftarı gönlünü almamız lazım dedik. Gördüğünüz gibi Descote krallığa gidiyor, krallığa, ama bence Yalın Dilek onu geçecek. Dakika 71. Yeni oyuncularımızı alalım derken Papis Dembele. Yeni yanalım. Descote'yi yedeğe koyduk. Yalın Dilek durdurulamaz güç geldi. Sol bekimiz de ilk asistini yaptılar. Üzdük, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Hele Vallahi. Traore de benim Traore yok. Orta tecrübeli olsa. Ben mi gitsem acaba oraya? Evet, Hamza Yaz girmeden oyun bitti. Evet, yine aynı adam. Yine teklifler, bakalım kaç gelecek. Bir şöyle yavaş yavaş arttıralım. Bir 2 milyon isteyelim. 1,3'e çıktılar. Bir daha isteyelim, verdiler. Güzel. Abi şunu reddetmek istiyorum. Bu takım hep bizi kandırıyor. Şöyle reddettim direkt. 3 milyon verirsin bence. 2 milyon 600 dedi. 3 milyon verirsin, verdi. Verdim gitti, hayırlı uğurlu olsun. Çünkü zorlarsam kalacak elimde. Evet, görmüş olduğunuz gibi 4,5 2,5 bilmem ne derken 3 milyona bakın bedavaya almış olduğumuz, bu çocuğu da alın bakın, bedava aldık, serbest oyuncu, 3 milyon canavar. Hadi diğer maça geçelim. Evet, Ankara Keçiören Gücü'ndeyiz. Evet, 59 oldu, biz atak almadık, o Yalını bir alalım derken evet, Ertürk golünü attı. Ertürk 2 gol attı, ikisi de bize füze attı yani. Kerem, yediğin goller de maşallah ya. Ne oldu sana? Hata. Hadi oğlum, geç kalmadık, hadi. Vay. Varsma. Geri dönüş var mı? Bence gol gelir. 2-2 biter diye tahmin ediyorum ama 87. 10 numara Vallahi oyuncum şey. olsaydı eyvallah ama. Hadi oğlum. 2-1 mağlubuz. Nazarlık olsun diyelim. Kendimizi kandıralım. Diğer maça geçelim. Batman'la kendi evimizdeyiz. Taraftarımıza o mağlubiyeti unutturacağız artık. O da dönerse bence takım yine uçar. Yalın Dilek. Yüklenmeye devam ediyoruz. Taraftarımız önünde gol geldi. Lencina. Bakalım neler olacak. Bir gol daha. Descote. Gol makinelerimiz devam ediyor. Taraftarımıza 3 puanı armağan ediyoruz. Hemen diğer maça geçelim. Evet. Çorum deplasmanı Süper Lig'in yeni ekibi. Süper Lig için. Takımımız süper. Taktiğimiz süper. Emir Kağan'ımız daha güzel. Emir Kağan'ımız daha güzel. Evet. Bakalım ne? Koru Vardar. Koruyabileceğiz mi derken lafı ağzımıza tıkattılar ve Kapon'da hocam rahat ol dedi. Bir gol daha mı bulacağız yoksa? Bir gol daha geldi. Perçinleyen gol Boersma.
Bir gol daha geldi. Çorum'u deplasmanda deviriyoruz. Ne biçim bir oyun oldu. Evde kötü, deplasmandayı anormal bir takımız. Gidiyoruz bakalım. Evet, bu maç kritik. Bu maç çok özel. Bodrum'la kendi evimizdeyiz. Bir anormallik var bu işte ve atış döndü, golle döndü. Harika çocuğu. Dedim ya bak bu çocuğun olmaması bizim oyun şeyimizi yıktı resmen ya. Sanki onun üstüne kurulduk resmen ve Karamoa offside. Olsun Karamoa. En azından gol attığını da gördüm. Geçen maç 4 oynamıştı. Hadi oğlum. Kim attı? Boğarsın. Sıfırdan Boğarsma. O da ikinci yarılar geliyor ve 6 gol oldu ve bir gol daha Akçan. Akçan. Abi bu Eyüp Akçan normal gol hiç yok ha. Kız gibi duruyor ama sanki bir Bodrum geliyor. Evet Bir Bodrum tık mı? geldi. Uysal'ın golü. Uysal çaktılar bize. Bir gol daha gelir Oo. mi? Çok güzel bir orta geldi. Bir orta gol getir hadi oğlum. Hadi. Ve gol geldi. Bağlar Boğa yok mu? Boğa Mario mesela. 4-1 çok güzel bir galibiyet. Çok zorlu bir deplasman. Geri ah be Karamo. Kim 5 oynuyor 5 ya. oyuncu sabitimiz. Evet Reymanay. Ama bence biz de sıkıntılıyız. Bir gol gelir hadi be oğlum be. Çok sıkıştı orada. Vurun birinizi atın işte ya topu. Nazarlık diyoruz ama sanki biraz nazarı geçti. 1-0 yenildik. Evet, ligin ilk yarısı bitmek üzere. Son maç Hatayspor'la evimizdeyiz. İnşallah videonun sonu galibiyetle biter. Karamoh'tan artık gol veya goller bekliyorum arada. Yani bir farkındalık yaratmalı durmak istiyorsa ve gol geldi. Yine Emre kendi kalesi ama abi Descott benim bence gol ya. İkinci şutumuz yeni geldi. Dikkat edelim. Hatay geliyor. Çiğne Emre bu sefer de bu tarafa. Bir oraya atarım diyor bir bu tarafa atarım diyor. Çift çalışıyor. Evet. Kerem Mataşlı'yı aldık ama İlçin o da bu sezon ilk golünü tam zamanında attı. Bravo. Bence çok gol atarız. Ah. Aha onu. Evet. Güzel bir nokta. Gol geliyor. Benedetto. Hadi oğlum bir gol gelsin. Emir Kağan hocam beni oynat diyor. Beni Karamon nedir diyor. Bak aldık. Direkt çaktı Emir Kağan. Oraya attı. Gerisini biz getirdik. Size taktiğini gösterdim arkadaşlar bu videoda. Evet. 4-1 güzel bir galibiyet. Mükemmel gidiyoruz. Bursa kariyerimiz cidden çok keyifli. Keyifle oynuyoruz. Şöyle geldik. Yoldan o çok mu geçti bakalım. 18 yaşında. Bedava diyor lan oyuncu. Dur bakayım. Böyle yanlış olsam serbest tahmin maliyeti. Evet, sıfıra alabiliyormuşsun ama gerek yok ya. Bakalım lige geldik. Burada da altyapıda da evet işler bir tık kötü gidiyormuş ama bizim için tabii ki burası önemli. Özür dilerim. 13 galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet var. 18 gol yedik. Maç başına bir gol neredeyse. Sıkıntı yok. O 5 puan farkla zirvedeyiz. 46 gol attık. Bakın taktik çalışıyor. Tabii bitiriciler de önemli. Descott'ta arkadaşlar bakın bu oyuncuyu bence alın. Gördüğünüz adam çalışıyor makine gibi 15 maç 13 gol 4 asist. Yani biz görmüş olduğunuz gibi buradan fotoğraf alıp da alabilirsiniz oyuncuyu. Diğer oyuncularımız şöyle bak. Özellikle bunu da Ahmet Hakan Atışı da mutlaka tavsiye ederim. Bakın harika çocuk. Rolüne giriyor evet. Fiziksel özellikleri hız, dayanıklı, güç biraz düşük olsa da bence çok verimli bir oyuncu. 5 gol 9 asiste yani görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir yükseliş. Evet Emir Kağan da burada. O da çok güvendiğim oyunculardan bir tanesi. Değeri biraz düşse de benim gözümdeki değeri her zaman canavar gibi. Evet bu şekliyle hemen şöyle bir bireysellere geçiyorum. Evet, Karamov biliyorsunuz bedava almıştık. Bir gol, bir asist yaptı. Descott de ya çok fazla oyuncular sakatlandı. 15 gol, 13 asist. Bunu zaten göstermiştim. Full oynayanlar mesela bu da frikikten güzel goller, 2 gol, 2 asist. Görmüş olduğunuz gibi ilkini oynatıyoruz. O da gelişiyor. O da gelişim aşamasında bir golü var. Ama dediğim gibi bu oyuncular oynadıkça canavar olacak zaten. Buradan başka göstereceğim bir şey yok. Hemen taktiğe gidelim. Özel taktiği seçeceksiniz. Unutmayın bunu. İki tane kanat bek, kaleci onunla bir tane stoperim şurada bakın.
standart stoper, öbürü pasör stoper. İki tane iki yönlü orta saha, bir tane gezen orta sahanız olacak. Mutlaka forvet arkasındaki oyuncunun rolü 10 numara olmalı. 10 gizli forvet yapmayın. Ofansif oyun kurucu muydu? Neydi? Dur bakayım. Evet, ofansif oyun kurucu yapmayın. Ofansif orta yapmayın. Mutlaka 10 numarada oynasın. İki tane komple forvete koyun oyuncularınızı, cidden gol yağdırıyor. Bakın biz bu ne yapmıştık mesela, bak Yalın abi, şu çocuk bir türlü randıman tutmadı, sürekli sakatlandı. Yani 17 maçta 6 maç oynadı, ona rağmen bak mesela ne yapmış, 25 maçta 24 gol, 6 maçta 4 gol. Yalın Direği'de ben şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın bu da yine güvendiğim oyunculardan bir tanesi de 3 gol 3 asistle bence yükselmeye de devam edecek. Evet. Şöyle geldik. Oyun şeklimiz evde deplasmanda hiç değiştirmeden gördünüz. Hücum, dar alan, hızlı pas ve yaratıcı son seviyede olmalı. Kendi aranımızı dengeli şekilde bekliyoruz. Her yerde pres yapıyoruz. O yüzden güçlü oyuncular her zaman iyidir. Dayanıklı, büyük, güzel oyuncular daha iyidir. Top hamlemiz normal ve offside'da zaman geçme kapalı. En güzeli de bu. Bak 46 gol attık. Üçüncü bölgede hiçbir şey açık değil. Tamamen oyunculara bıraktık burayı. Paslaşmamız karışıktı. Gerek uzun toplar gerek ara paslarıyla. Bu şekilde oynadılar. Pas odağı hep merkezden geldik. Merkez oyuncuları zaten 4 kişi var biliyorsunuz ki, kanat oyuncumuz yok bu rolde ve bizde kalsın diye de kalecimiz kısa başlıyor. Ve gördüğünüz gibi yargıdayı dağıtıyoruz. Bence güzel. Şöyle bakalım. Yani 17 maçta 13 galibiyet, 1 beraber 3 tane var. Bir de 17 maçta 46 golde çok iyi bir şey. 2 golün üstünde gol attım neredeyse maç başına. O da mükemmel. Tavsiye ettiğim bir taktik. Oyuncularınızı alın satın, alın satın, bu şekilde geliştirin arkadaşlar. Bakın yani şöyle biz buraya emek veriyoruz. Şöyle pardon göstereyim. Şöyle bakın, kesinlikle ne hile hurda. Öyle olsa Yalın Direği zaten iyileştirir oynatırım sürekli. Bakın hep al satlarla böyle 100 bin 60 bin bilmem ne, bak bedavaya aldığım oyunculara bakın arkadaşlar, hep bedava. Para verip de aldığımız oyuncu doğru dürüst yok bile, bak. Altyapıdan gelen mezun yetişmesi oyuncuları var. Görmüş olduğunuz mesela Can Demir. Bak hemen onu satmışız galiba. Evet. Kiralık vermiş sonunda. Bu arada şöyle de bir şey göstereyim. Çok büyük hayal kırıklığı içinde. O yüzden oyuncularınıza güzel bakın. Şöyle göstereyim. Gözlemcilik. Kapatmadan önce şöyle ulusal diyelim. Ve yaptığım en büyük hatalardan bir tanesini göstereceğim size. Evet, evet. Bakın harika çocuk statüsü Ömer Tağan Alakuş. Görüyorsunuz, Tağan tutmuş pardon. 20 ile 30 milyon euro para istiyor ve 5 yıldız. Ben bu oyuncuyu nasıl kaptırdım hiç anlamadım. Bedavaya gitmiş, genç takımdan almış. Fark etmemişim herhalde. Bak altyapıda da güzel oynamış aslında. Genç takımda. Bursaspor'un genç takımının burada istatistikleri var mıydı ya? Dur bakayım. Evet, burayı işliyor. Yok, işlememiş. Mesela şu an hiç oynamadı ama bunlar sonuçta oynayan oyuncular. Geçelim. Bunlar altyapıda oynuyorlar ama görünmüyorlar. Neden? Ondan iyi gözüküyor. Evet, neyse. Görmüş olduğunuz gibi gayet de güzel bir oyuncu kaçırma önünden. Canımız sağ olsun. Gelişmeye devam ediyor oyuncular. Bakın ilerledikçe keyfimiz daha, bak 3,3 milyon olmuş. Biz kaç aldık bedava? 8 milyon, 8 bin euroya Göztepe'den yatırım amaçlı aldık ve oyuncu gelişiyor. Gördüğünüz mesela Göztepe'den şöyle göstereyim hemen kapatmadan önce son bir hamle. Son bir gösteriş olsun artık. Bak 3,5 milyon euroya, para 3 milyon euroya mesela Uğur Kağan Yıldız'ı aldık. Bakın bu oyuncuyu kaçırmayın. Bakın deli, ben eminim ki oynatsaydım 10-15'e de gidecekti. Ama dediğim gibi artık bir alt sat, böyle para da birikmesi lazım. Neden? Hedef Mokoko. Ne yapacağız? Alacağız Süper Lig şampiyonluğuna. Osimhen'e rakip tutacağız. Şerif'e rakip tutacağız. Tabi alsatlar bakalım neler getirecek. Like at, abone ol, kariyerimiz devam etsin. Beğendiniz mi? Bu arada kariyerin içeriği hakkında lütfen bir yorumlara gelin. Ya beğeniyor musunuz kariyeri? Çok merak ettim.